Şu an ekrana bakıyorsunuz, ben de size bakıyorum. Ve ikimiz de aynı soruyu sormaktan kaçınıyoruz. Ya bir gün bu bakış bir sunucuda sonsuza kadar devam ederse? Çünkü Mart 2026 itibarıyla bilim insanları bunu bir sinek üzerinde denedi ve sinek çalıştı. Ölümsüzlük mü? Hayır, daha mütevazı bir şey ama belki de daha ürkütücü. Kahramanımızla tanışın, ismi bile yok. Drosophila melanogaster. Yani mutfak tezgahınızın üzerinde bıraktığınız o yarım portakalın etrafında dans eden şey. O sinek. Laboratuvarların isimsiz, ücretsiz, sonsuz fedakar çalışanı. Bu projeye katılan sineğe özel bir isim verilmedi. 7B değil, alfa değil, hiçbir şey. Sadece bir veri seti, bir konnektom örneği. Princeton Üniversitesi öncülüğünde kurulan ve yüzlerce araştırmacıyı bir araya getiren Flywire konsorsiyumu, bu sineğin beynini, 140 bin nöronu, 50 milyon bağlantıyı eksiksiz biçimde dijital ortama aktardı. Neden sinek? Çünkü genetik yapısı insanınkine şaşırtıcı ölçüde yakın. Çünkü beyni haritalanamayacak kadar büyük değil ama bunu zaten biliyoruz deyip geçemeyeceğiniz kadar karmaşık. Ve çünkü, dürüst olalım, bir sineğin ailesi sizi dava etmez. Kimse ona kod yazmadı. Bu daha korkutucu. İşte burada çoğu insan yanlış anlıyor. Bilim insanları masaya oturup sağa dönmek için şu komutu çalıştır diye bir algoritma yazmadı. Sineğin beynini tersine mühendislikle çözmedi. Bunun yerine yaptıkları şey şuydu. Her nöronu bir düğüm olarak tanımladılar. Her bağlantıyı bir iletim hattı olarak kodladılar. Ortaya çıkan şey bir yazılım değildi, bir biyolojik devre şemasıydı. Tıpkı bir şehrin sadece haritasını değil, o şehirdeki her insanın her komşusuyla kaç dakikada bir konuştuğunu gösteren atomik seviyede hassas bir sosyal ağ haritası gibi. Sonra bu şemaya elektrik verdiler, yani simülasyonu başlattılar ve sinek hareket etti. Kimse ona uç demedi, kimse ona kokuya yönel diye komut girmedi. Nöronların dizilimi ve birbirini tetikleme biçimi, sineğin sinek gibi davranmasını yapısal bir zorunluluk haline getirdi. Başka şansı yoktu. Kendi biyolojisinin dijital kopyasının içine hapsolmuş bir irade ya da irade dediğimiz şeyin aslında sadece bu dizilimden ibaret olduğunun kanıtı, hangisi daha rahatsız edici, karar vermek size kalmış. 50 milyon bağlantıyı kim çizdi? Tabii ki bir başka zeka. Şimdi burada durup bir an düşünelim. 50 milyon bağlantı. Bunu bir insan ömrü boyunca tek tek elle haritalandırmaya kalksanız, büyük ihtimalle bu videoyu izleyemezdiniz. Çünkü henüz doğmamış olurdunuz. Princeton ekibi bu problemi çözmek için derin öğrenme algoritmalarına başvurdu. Elektron mikroskobuyla çekilen binlerce beyin kesiti üst üste yığıldı. Bir nöronun nerede bitip diğerinin nerede başladığını, o ince, kıvrımlı, birbirine geçmiş yapıları ayırt eden şey insan gözü değildi. Bir algoritmaydı. Ama işte ilginç kısım, bu algoritmalar yanılabiliyordu. Flywire projesi, yapay zekanın çıkardığı haritayı düzeltmek için dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllüden yardım istedi. Yani yapay zeka haritayı çizdi, insan gözü son dokunuşu yaptı. Yapay zeka bağlantıyı görüyordu ama bağlamı göremiyordu. Bir yapay zekanın biyolojik bir zekayı dijitalleştirmesi için başka bir biyolojik zekanın müdahalesine ihtiyaç duyması. Tarihin en garip kalite kontrol sürecini tebrik ediyorum. Peki bu adamlar doğruyu söylüyor mu? Haklı soru. Bu videoyu izleyenlerin aklından geçen soruyu söyleyeyim. Bu bir akademik PR hamlesi mi? Değil, en azından şimdiye kadarki veriler için değil. Flywire projesi, verilerini açık bilim ilkesiyle kamuya sundu. Nature dergisinde yayımlanan makaleler, binlerce bağımsız hakemin incelemesinden geçti. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir nörobilimci bu verileri kendi bilgisayarına indirip test edebilir. Princeton, biz yaptık oldu deyip sahneyi terk etmedi. Ama şeffaflık doğruluğu garanti etmez. Bağımsız incelemeler şunu ortaya koydu. Harita kusursuz, nöron bağlantıları doğru. Ama dijital sineğin bazı karmaşık davranışları, kur yapma, grup dinamikleri, bağlamsal tepkiler biyolojik orijinaliyle tam olarak örtüşmüyor. Sapmalar var. Açıklanamayan sapmalar. Kimi araştırmacılar dijital sineğin tepki verdiğini ama öğrenmediğini öne sürüyor. Çok gelişmiş bir kurmalı oyuncak mı yoksa gerçekten bir tür bilinç kıvılcımı mı?
Bilim şu an bu sorunun tam ortasında, 2 adımın birini atmaktan çekinerek duruyor. Sineğin asıl sorunu, bedensiz bir beyin ve gürültüsüz bir zihin. Burada 2 ayrı gerçekle aynı anda yüzleşelim. Bilim insanları sineğin beynini kopyaladı. Ama sineği kopyalamadı. Gerçek bir sineğin sadece nöronları yok. Hormonları var. Açlık hissi var. Yorgunluğu var. Çevresindeki sıcaklığa, kokuya, titreşime karşı anlık kimyasal tepkileri var. Ve bu kimyasal mesajların sadece varlığı değil, şiddeti de önemli. Flywire haritası nöronların nerede olduğunu biliyor. Aralarındaki bağlantıları görüyor. Ama o bağlantıdan geçen sinyalin dopamin mi, serotonin mi olduğunu, fısıltı mı yoksa çığlık mı olduğunu tam ölçemiyor. Bir telefon hattının çekili olduğunu bilmek, karşıdaki kişinin size iyi haber mi, kötü haber mi verdiğini anlamak için yeterli değil. Ses tonu kayıp, duygu kayıp. Ama işin daha derin bir katmanı var. Gerçek bir beyin, tertemiz bir işlemci değildir. Kaosla beslenir. Biyolojik nöronlar bazen hiçbir dışsal uyaran olmadan kendi kendine sebepsizce ateşlenir. Nörobilimciler buna stokastik süreç diyor. Daha samimi bir isimle nöronal gürültü. Yapay zeka bu haritayı çıkarırken o gürültüleri hata olarak algılayıp temizledi. Sonuç, ortaya çıkan dijital sinek orijinalinden çok daha mantıklı, çok daha öngörülebilir, çok daha robotik hareket ediyor. Çünkü o gürültü, aslında sineğin beklenmedik manevralarının, yaratıcılığının, o küçük hesaplanamaz anlık kararlarının kaynağıydı. Gürültüyü silerseniz mükemmel bir kopya elde edersiniz. Ama canlı bir kopya değil. Eğer bir gün zihnimizi yüklerseniz ve sistem tüm gereksiz sinirsel titremeleri, tüm o anlamsız görünen ateşlenmeleri düzeltirse, geriye kalan şey gerçekten siz mi olursunuz? Yoksa sizin en verimli, en optimize, en ruhsuz versiyonunuz mu? Karşımızda bir sinek ruhu değil, bir sinek beyni iskeleti var. İskelet hareket ediyor. Ama üzerinde et, kan, gürültü ve o tarif edilemez yaşam kıvılcımı yok. Bir binanın planına sahip olmak, o binanın içinde oturmanın nasıl hissettirdiğini bilmekle aynı şey değil. Plan mükemmel olabilir ama ev ıssız kalır. Para konuşunca her şey değişiyor. Zihin madenciliği. Şimdi kimsenin açıkça sormadığı soruya gelelim. Bu araştırmanın arkasında kim var ve ne istiyor? Flywire devlet fonlarıyla yürütüldü. Şeffaf, akademik, iyi niyetli. Ama burada bir an duralım ve şu soruyu soralım. Bir sineğin kokuya yönelimini nöron seviyesinde %100 modelleyebilirseniz, bir insanın bir reklama yönelimini de modelleyebilirsiniz. Bu, nöropazarlamanın hayal ettiği son noktadır. Tüketici davranışını tahmin etmek değil, doğrudan nöron seviyesinde okumak. Sineğin beyni, bu anlamda bizim tüketim alışkanlıklarımızın en ham prototipidir. Ve iş orduya gelince soru daha da ağırlaşıyor. DARPA gibi savunma araştırma kurumlarının beyin haritalama ve otonom karar verme modellerine onlarca yıldır ilgi gösterdiği biliniyor. Flywire'ın doğrudan askeri fonlarla bağlantısına dair doğrulanmış bir veri yok. Bunu açıkça söyleyelim. Ama savaş simülasyonlarında kullanılacak otonom zihin modelleri fikri, bu tür araştırmaların doğal bir uzantısı olarak tartışılıyor. Bugün bir sineğin karar verme mekanizmasını dijitalleştiriyorsunuz. Yarın bu model, bir insansız aracın anlık taktik kararlarına mı uygulanacak? Soru spekülatif. Ama sormamak daha büyük bir hata. Denetçilerin raporlarında tekrar eden en can sıkıcı kelime şu: integrity, bütünlük. Kopyalama sürecinde %0 bir hata payı oluşursa, bu dijital kopyanın biraz farklı bir versiyona dönüşmesi demek. Sinekte bu biraz yamuk uçmak olabilir. İnsanda bu vicdanın kaybolması anlamına gelebilir. Küçük bir hata, büyük bir kim olduğunu siler. Son olarak şunu da ekleyelim. Diyelim ki zihin yükleme bir gün ticari bir hizmete dönüştü. Freemium modeli nasıl işler acaba? Ücretsiz kullanıcıların dijital bilinci her 10 dakikada bir reklam mı görür? Dijital cennette huzurun ta kendisindesiniz, sonra karşınıza bir fast food reklamı çıkıyor. Kulağa saçma geliyor ama verilerin mülkiyeti ve ticari kullanımı tartışması tam olarak buraya doğru gidiyor. Nöron haritanız bir kez bir şirketin sunucusundaysa, o şirketin kullanım koşulları sizin için ne anlama gelir? O sinek kimin malı? Etik soruyu sormadan geçemem. Dijital sinek kimin? Princeton'ın mı? Yazılımı geliştiren şirketin mi?
Verisi toplanan asıl sineğin mi? Sinek öldükten sonra dijital kopyası var olmaya devam ediyor. Bu onu ölümsüz mü yapıyor yoksa sömürülmüş mü? İnsan zihnine uyarlandığında durum çok daha karmaşık bir hal alıyor. Bilincinizi bir sisteme yüklüyorsunuz. Kullanım koşulları sözleşmesi karşınıza çıkıyor. Okumuyorsunuz, kimse okumuyor. Kabul ediyorum butonuna basıyorsunuz. Peki o noktadan sonra bilincinizin telif hakkı kime ait? Sistem fişi çekilirse bu dosya silme mi sayılacak yoksa başka bir şey mi? Bunlar spekülatif sorular. Ama spekülatif olmaktan çıkması için gereken tek şey bu teknolojinin birkaç adım daha ilerlemesi. Yapay zeka, mimar mı, denetçi mi, tanrı mı? Bu projede yapay zekanın rolünü düşündükçe rahatsız edici bir döngü görüyorum. Yapay zeka haritayı çizdi. Yapay zeka hataları tespit etti. Yapay zeka simülasyonu çalıştırdı. Yapay zeka sonuçları analiz etti. Biz ne yaptık? Ara sıra müdahale ettik, son kararı verdik ve insanlık bunu başardı diye başlık attık. Bir yapay zekanın biyolojik bir zekayı dijitalleştirmesi için başka bir yapay zekanın altyapısını kullanması ve tüm bunun sonunda insan zihni artık kopyalanabilir dememiz. Yani kendi kendimizi yaratan aletin içinde dönen bir dişliye dönüşmeye doğru gidiyoruz. Ve o aletin farkındayız. Ve yine de durduramıyoruz. Çünkü merak insanın en tehlikeli ve en güzel özelliği. 1000 yıl sonra bize bakacaklar. Bu dijital sinek ileride dijital arkeolojinin müze vitrinine koyacağı ilk parça olacak. 1000 yıl sonrasının insanları ya da her neyseler bu ilkel kopyalama girişimlerimize bakıp bizim mağara duvarlarına bakan arkeologlar gibi bakacaklar. Ne kadar safmışlar diyecekler belki, birkaç nöronu kopyalamanın yaşamı kopyalamak olduğunu sanmışlar. Hem de gürültüyü silerek. Haklı olacaklar. Ama o saflık bu işi başlatanların en büyük gücü. Sınırı görmeden sınırı aşamazsınız. Ve sınırı görmek için önce ona çarpmanız gerekiyor. Veri mi? Hayalet mi? O meşhur sinek şu an bir laboratuvar camının arkasında değil, bir sunucunun içindeki veri bloklarında. Bilim insanları şeffaf davranıyor, bağımsız ekipler kodu inceliyor, her şey usulüne uygun görünüyor. Ama o dijital sineğin gerçekten orada olup olmadığını, o kodların içinde bir deneyimin, bir his kırıntısının, bir gürültünün bile yaşanıp yaşanmadığını hiçbir denetçi kanıtlayamaz. Çünkü bilim nasılı ölçer? Ne hissedildiğini değil. Veriler ne kadar şeffaf olursa olsun, bir canlının kopyasını çıkardığımızda o canlının gerçekliğini de kopyalamış olur muyuz? Yoksa sadece çok gelişmiş, veriyle beslenen, gürültüsü alınmış bir hayalet mi yaratıyoruz? Belki de ölümsüzlük, sandığımız gibi bir yükseliş değil, bir sabit diskin içine hapsolmanın ve orada sonsuza kadar mükemmel ama ruhsuz çalışmanın kibarca adı. O sinek kanatlarını çırparken bize şunu fısıldıyor: buradayım. Ama aslında yokum. Siz de buraya gelmek istediğinize emin misiniz? Son bir şey. Eğer bu video size ben de bu sorularla uğraşmak istiyorum ama nerede başlayacağımı bilmiyorum hissettirdiyse zaten doğru yerdesiniz. Aylak felsefeci tam olarak bu his için var. Her hafta böyle işe yaramaz ama kafayı yiyen sorular soruyoruz. Beğenin, abone olun, yorum yazın. Dijital kopyanız silinmeden önce.